بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا فهم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الجواد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واغفر ذنبي إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. صنع الله الذي أتقن كل شيء إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي المرسلين. يا إله العالمين قد سبحانه سرياننا نفسي şeytanın şerrinden bize vasfı mahfuz edersen. Kalplerimizi Kur'an'da iman ediyor münevver eyle. Hakkı azametine uygun kabullerine hükmetine muvaffak eyle. Batıdan batıdan çirkinliğin işine var bize muvaffak eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerifine şerifler göster. Amin. Bu hürmetesi Allah'ın elhamdülillah. Muhterem Müslümanlar, bir önceki cuma Allah'ın yeryüzünde cemalinin, Cemil isminin cilveleri üzerinde onu sezmeye, araştırmaya çalıştık. Kurduğu, işlettiği kainatta onun varlığına delalet etmeyen tek hadise yoktur. Renkler ona delalet eder, renkler arasındaki tenasüp ona delalet eder, sesler ona delalet eder, seslerin insan kulağına uygun olması ona delalet eder, görüşler, muvassarat dediğimiz alem ona delalet eder, gördürme ona delalet eder, görmeden haz duyma ayrıca delalet eder. Kurduğu alem zerreden seyyarata kadar her haliyle, her keyfiyetiyle, her şekliyle ona delalet eder. Zaten bu kainatı kurmuş, kainat kendisine delalet etsin diye. Ben bilineyim diye alemi yarattım diyen Allah Celle Celaluhu, yarattığı her şeyle kendisini hissettiriyor. El verir ki hissiyatı sönmemiş kimseler onu hissetme uğrunda, onu duyma hususunda gayret sarf etsinler, çaba sarf etsinler. Binaenaleyh bir önceki derste de renklerin, seslerin, şekillerin bir araya gelişindeki tatlılıkta, bir araya gelişindeki muvazenede onu aramaya çalıştık. Hakkı, hakkın sanatında, hakkı, hakkın kurduğu nizamda, düzende arama ve bu vadide yolcu olma kadar mukaddes bir yolculuk ve mukaddes bir arayıcılık olamaz. Bunun kadar daha kutsi, daha ulvi bir arayıcılık, bunun kadar daha kutsi, daha ulvi bir yolculuk olamaz. Tarihin çeşitli devirlerinde insanlar kazmayı küreği omuzlarına almış, dağlara düşmüş altın madeni aramışlar. Altın aramış, altın arayıcısı insanlar nazarında dikkati çekmiş. Az zaman sonra parmakla gösterilir insanlardan birisi olmuş. Bazı devirlerde bakır aramışlar, kömür arayanlar da var, elmas arayanlar da oluyor. Fakat bütün bunların üstünde bir de kömürü elmas, elması kömür yapan, altını gümüş, gümüşü altın yapan, madenler arasında, maddeler arasında tebeddül ve tahavülü temin eden, her şeyi havl ve kuvvetiyle meydana getiren Allah arama işi vardır. Fikrini omuzuna alacaksın, kafanı başka bir omuzuna alacaksın, dağarcığına tefekkürü koyacaksın, namütenahi bir yolculuğa çıkacaksın. Upuzun bir yolculuk.
bıkmayacağın, usanmayacağın bir yolculuk. Her merhalesinde sana bir tebessüm arz edilecek. Her merdiveninde bir cilveyle karşı karşıya geleceksin. Daima iltifat göreceksin. Bu yolculukta daima iltifat göreceksin. Konaktan konağa geçerken izaz ve ikramla konaktan konağa geçirileceksin. İşte bu yolculuk namütenahi bir yolculuk. Namütenahi bu yolculukta aranılan, namütenahi olan Allah'tır Celle Celaluhu. Nereye kadar gider bu? Cennette cemalini göreceğiniz ana kadar gider. Her gördüğünüzde ayrı şeyler hissedip duyacağınız ve doyacağınız ana kadar gider. Dünyada ciddi bir şevkle, gönül heyecanıyla, kalbinizin adeta çırpınışıyla mütemadiyen arkasından koştuğunuz bu cemal, bu kemal sizi daima arkasından koşturacak. Ama yılmayacak, usanmayacaksınız. Yeryüzü bütün güzelliğiyle, cemal ve kemaliyle ahiretteki tam tecellisine nispeten bir çiçeğin sadece bir yaprağından ibaret kalır. Ama cemal ve kemaline nispeten cenneti dahi şayet muvazene edecek olursak, o da onun cemal ve kemaline nispeten bir yaprağın bir tarafının güzelliği kadar yakalır ve yakalmaz. İşte bu sonsuz güzelliğe, kemalden doğan güzelliğe, cemalden doğan güzelliğe, cemal semtine, kemal semtine kusurun varamadığı bu güzelliğe, insan gönlünde iştiyak hasıl eden, araştırdıkça, karıştırdıkça yeni şevkler, yeni cezbeler, yeni incizaplar hasıl eden bu güzelliğe koşmak, ne tatlı bir koşmak, ne tatlı bir yolculuk ve bu ne tatlı bir ideal. İşte müminin ideali budur, yolculuğu da budur. Bu arada istitradi olarak mümin gittiği bu yolda ilim namına, fen namına bir şeyler keşfeder, bir şeyler buluverir. Dünya hayatını bulduğu bu şeylerle tamir eder. Adeta güzelliğini seyretmek için çiçekler eker, güller eker, onların güzelliğini seyreder. Sonra yapraklarından onların güzel kokular çıkarır. Sonra şayet bu papatyaysa ondan başka yağ çıkarır. Bu arada bu işi de yapıverir. Yolda giderken bazı şeylerden istifade eder. Ama müminin gayesi, ideali sadece ve sadece Allah'tır. Binaenaleyh memlekette füzeler kurmak, memlekette atom enerjisi hasıl etmek, meydana getirmek, atom üssü kurmak, nebece işini en mükemmel şekilde geliştirmek ve yürütmek, bütün bunlar bu yolun normal tezahürleridir. Sen araştırıyorsun Allah'ın sanatlarını, kitabın yapraklarını karıştırıyorsun, herhalde onun içinde çok şey bulacaksın. Bulduğun bu şeyler Halik-i Kainat adına olduğundan senin şevkini, zevkini kamçılayacak. Buldukça coşacaksın, coştukça bulacaksın. Dünyanı da mamur edeceksin, ahiretini de mamur edeceksin. İşte müminin dünyada da, ukvada da terakkisine medar olacak, menat olacak, vesile olacak bu hususu 20. asrın müminleri hususiyle bıraktıkları için dünyada husrana gittikleri gibi korkulur, ahirette de husrana gidebilirler. Mümin düşünmeyi arkaya attığından, aklı dışarıda bıraktığından, çalışmayı, metodu bir tarafa attığından, uyuşuk uyuşuk kahvelerde oturduğundan, okumadan nefret ettiğinden, düşünmeden nefret ettiğinden, mümin dünyada perişan olmuştur. Bu perişaniyet ahirete kadar da temadi edebilir. Sen düşünmeye başladığın an tablolarını kendin çizeceksin. Seyredeceğin manzaraları kendin yapacaksın. Kainatın tarrakalarına kulak vereceksin. Allah'ın sanatlarını müşahede edeceksin. Doyacaksın, dolacaksın ve taşacaksın. Kainatta birbirine bağlı güzelliklerden bahsettiğimi arz ederken bunlara geldim. Mesele her şey Allah'ı göstermesi ve her hadisenin arkasında vacibül vücudun hissedilmesi meselesidir. Bu yolculuğa kutsi yolculuk dedik. Bu vadide çekilen bütün zahmetler, katlanılan bütün meşakkatler, iktiham edilen bütün felaketler neticede çok tatlı olduklarını arz etmek için bu yola girdik. Her şey güzeldir demiştik ve her şeyin arkasında hikmetler, faydalar var demiştik. Allah Celle Celaluhu
ayarladığı, tanzim ettiği bu kainatta boş, manasız, gayrimuntazam bir şey göremezsiniz. Ellerinize bakın, gayrimuntazam olduğunu söyleyemezsiniz. Ayaklarınıza bakın, ne kadar yerli yerine konmuş olduğunu göreceksiniz. Gözlerinize, kulaklarınıza dikkat ediniz. Burnunuzun deliklerine bakınız. Bir tane değil, 2 tanedir o delikler. Gözleriniz 2 tanedir. Ama öyle 2 tanedir ki o biri göstermek için bir görür. Öyle 2 burun deliğidir ki o biri koklamak için, bire delalet etmek için bir şekilde sadece koklayıverir. Biri ayrı koku, öbürü ayrı koku almaz. İkisi aynı hatta adeta ittihad ediyor gibi aynı şeyi koklarlar. Gözleriniz 2 görseydi çok karıştıracaktınız işi. Burnunuzun bir deliği ayrı bir koku alsaydı, öbür deliği de ayrı bir koku alsaydı çok rahatsız olacaktınız. Nasıl yerli yerinde yapmış, nasıl tanzim etmiş, nasıl eksiksiz halde size takdim etmiş. Siz içinizde taşıdığınız imanla ve onun hasıl ettiği vicdanla, onun size hiçbir şey eksik olarak vermeyişine karşılık, ona karşı eksik olmayarak bir kulluk yapmayı düşünmez misiniz? O sadece sizin Rabbiniz ve sizden hiçbir nimetini esirgememiş, eksik etmemiş. Kulluğu esirgememe akıl işi değil midir? Vicdan işi değil midir? İman işi değil midir? İnsanlık işi değil midir acaba? Bir hekim arkadaştan dinlemiştim. Burunda Allah 2 delik açmış. Bu 2 delik içe doğru iç burunda birleşiyor, tek delik oluyor. Ama arkada yine 2 tane oluyor. Burada da 2 tane. Ortada birleşen bu 2 deliği burada 2 tane yapmak, arkada 2 tane yapmak ne hikmeti, ne maslahat var. İlim adamını ilim adına araştırmaya sevk eder. Ama seni, onu arayan yolcu olarak seni, onun tanzim ettiği düzen içinde onu hissetmeye çalışan seni başka vadide düşünmeye sevk etmelidir. Sen de araştırmalısın. Tavşanlardan veya başka canlılardan bir tanesinin burnunun tek deliği tıkandığı zaman öbür delik kalıyor. Görülüyor ki burnunun tıkanan deliğine tekabül eden ciğerde kasılma oluyor, büzülme oluyor. Halbuki burnun öbür deliğinden giden hava normal olarak zaten bir noktada birleşiyor. Ama burada ayrı ayrı giriyor. Bu nasıl tanzim etmektir? Bu nasıl 2'de 1'i göstermektir? Bu nasıl 2'de 1'i işletmektir? Gözleri bir gördürdüğü gibi burnun 2 deliğinden de biri duyurmak, vahdetine delalet eder, onun birliğini gösterir, el verir ki insan düşünebilsin. Bunlar bizim için vazifedir, bunları düşünmek. Çünkü bunu koymuş önümüze, düşünelim diye. Siz affedersiniz, çok affedersiniz, elinde def dömbelek ayı oynatan bir adamı sokakta görseniz, çok da harikulade tarafı yoktur bu işin. Hemen üst üste yığılır onu seyretmeye durursunuz. Bu kainatı bu kadar mükemmel tanzim eden ve her şeyinde çok cazip, dikkat aver şeyler tanzim eden, hazırlayan, yerleştiren Allah'ın muntazam sanatına karşı, sanatlarına karşı lakayt kalmak, onları hiçe sayıyor demektir. Onları tahkir ediyor demektir. Hor görüyor demektir. Haşa ve kella bütün bu hor görmeler, tahkir etmeler, tezyif etmeler doğrudan doğruya onun zatına raci olur. Onun aziz tuttuğu bu kainatı destanlara mevzu olacak şekilde aziz tutacaksınız. Akşam bir vesileyle bir yerde arz ettim. Kobrayı gördünüz, boğa yılanını gördünüz. Bunların güzel tarafları vardır. Kör akrebin güzel tarafları vardır. Sanatı ilahi olarak kalemi eline alacaksın, defteri önüne koyacaksın. Sanatın Allah'ım diyecek, destan yazacaksın buna. O kadar güzel, o kadar yerli yerinde, o kadar mükemmeldir. Geçen hafta arz etmiştim, affedersin senin sümüğüne kadar her şey o kadar mükemmeldir. Sümüğe bile bir destan yazılsa, hem Firdevsi'nin 60 beyitten ibaret olan destanı gibi bir destan yazılsa, sezadır, belki de yine sümüğün mana ve mahiyetini anlatmış olamazsınız. En hor, en hakir şeyde dahi bu kadar sanatını gösteren Allah'ın büyük ve cazip, mülk ve melekut tarafı her ikisi de parlak olan meselelerde, hususlarda görebilmemiz için bu en adi şeyleri size arz ettim. Mazur görün. Allah Celle Celaluhu kitabında, kadim kitabında bu gibi şeylerden çok defa bahsediyor, dikkatimizi çekiyor. Ben de o vesileyle bahsetmek istedim. Ellerinizin yerini değiştirin,
Münasebetsizlik hasıl olacak. Göğsünüze koyun ellerinizi. Münasebetsizlik hasıl olacak, işinizi yapamayacaksınız. Ayaklarınızın yerini değiştiriniz. Başınızın yerini değiştiriniz vücudunuzda. Herhangi bir yerinize koyunuz. Öyle bir münasebetsizlik hasıl olacak ki gözünüzü tırmalayacak ve işlerinizi aksatacak sizin. Gözlerinizin yerini değiştirin. Dizlerinizin üstüne koyun onu. Ellerinizin içine koyun. Sonra onu böyle elinizi kaldırmak suretiyle göreceğinizi düşünerek bir yere koymaya çalışın. Münasebetsizlikler hasıl olacak. İradenizde olduğundan çok defa unutacaksınız. Alçak yerlere mütemadiyen başınızı vuracaksınız. Toslamadığınız yer kalmayacak. Onun vaz ettiği yerlerden uzuvların yerini değiştirdiğiniz zaman, o sizi bu kadar mükemmel yaptıktan sonra hayatınızı tanzim etmek için de böyle kanunlar koymuştur. Halbuki siz o kanunların yerini değiştirdiğinizden, millet olarak başınızı sağa sola vuruyorsunuz, tosluyorsunuz. Nasıl vücudunuzda böyle tanzim etmiş, toslamamanız için, münasebetsizlik arz etmemeniz için, öyle de şahsi ve içtimai hayatınızı tanzim etmede, mükemmel yürütmede kanunlar vaz etmiş. Onların yerini değiştirdiğiniz zaman, yolun sağına soluna toslayan cemaatler haline geleceksiniz. Beyniniz kanayacak, komaya düşeceksiniz, 20. asrın 500 milyon komadaki İslam alemi gibi. Evet, o size bir şey öğretiyor. Allah'tan öğreneceği şeyi öğrenmeyen insan hiçbir şey öğrenemez. Her şeyi yerli yerine koymakla, her şeyi yerli yerine koymayı size öğretiyor. Meselemiz bu değil, bunları dolayısıyla anlatıyorum. Nefsimle beraber nüfus-i emmareye bir ders olsun diye. Allah Celle Celaluhu her şeyi o kadar mükemmel yapmış ki, kuşa kanat vermiş, akrebe, yılana ayak vermiş, yerden sürünüyorlar onlar. Bunların dahi durumlarını değiştirseniz, çok münasebetsizlikler karşınıza çıkacak. Şöyle diyeyim basitçe, kim yaptı bunları böyle? Kuşun kanatlarını koparın, o yerde sürünen bir varlık haline gelsin. Sonra saldırganlar tarafından nasıl çabuk yutulduğunu göreceksiniz. O kanatları alın da akrebe, yılana verin. Sonra onlardan nasıl tedirgin olduğunuzu göreceksiniz. Bir ağacın başından uçan akrep hemen gözünüzün üzerine konduğunu göreceksiniz. Bir yılan çok rahatlıkla hemen deliğinden çıktığı gibi uçtuğunu ve sonra gelip bir tarafınıza yapıştığını göreceksiniz. Yapan Allah, kainattaki düzen içinde yılanın yeri var, akrebin yeri var, kuşun yeri var ama fakat onlara verilecek vaziyetinde bir yeri var. O en gerekli, en faydalı, en maslahatlı şekli vermiştir onlara. Neyin yerini değiştirseniz kainattaki düzeni bozacaksınız. Büyük çınarın başına veyahut da kestanenin başına, cevizin başına kabağı attığınızı, sonra kabağın tevengine cevizi koyduğunuzu düşünün. Yine bir münasebetsizlik karşınıza çıkacaktır. Oradan düşen kabağın paramparça olduğunu göreceksiniz. Altından geçtiğiniz zaman, başınıza düştüğü zaman sizi öldürdüğünü göreceksiniz. Ve sonra yaratan Allah'a karşı yaptığın her şeyi yerinde yapmışsın Allah'ım diyeceksiniz. Secdeye kapanacaksınız. Her şey o kadar mükemmel yerli yerine konmuştur ki bütün bunların hepsinden misal vermek çok uzun olur. 3-4 tane afaki ve bir tane de enfüsi misalle meseleyi hitame erdireyim. Sun'allahillezî etkane kulle şey. O Allah'ın sanatıdır ki bunlar yaparken o her şeyi yerli yerine koymuş, en mükemmel şekilde, en mütena biçimde meydana getirmiştir. Hiçbir kusur, hiçbir eksiklik göremezsiniz. Köylü olanlar daha iyi bilirler. Deve saklayanlar daha iyi bilirler. Deve esasen çölün hammalıdır. Çöl adamının yükünü taşır, onu taşır. Çölde uzun zaman yolculuk yapar. Sıcağa tahammül eder, susuzluğa tahammül eder, açlığa tahammül eder. Esas itibariyle o çölün katarıdır. Yığın yığın yükleri taşır. Ne sabırlı hayvandır. Karı yarar, gördük biz onları. Yol açar, arkadan gelen develer rahatlıkla dünyanın bir ucundan başka bir ucuna çok büyük hamuleleri taşırlar. Çölün hammalı ve katarı olan bu varlığı Allah Celle Celaluhu çöle göre yaratmıştır. Niye devenin üzerinde duruyorsun? Allah'ım durdu da onun için duruyorum.
O dikkatimizi ona çekiyordu, onun için duruyorum. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Küçük kainattan büyük kainata intikal ediyor. Deveden bahsediyor, sonra da hemen semalara intikal ediyor. Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratıldı? Bir bakıversinler. Gelişi güzel olur mu o? Devenin her vasiyetinde Allah'a ait izler görecekler. Onu hissedecekler. Çöl hayvanı deve, çölde daha ziyade dikenlerle geçinir. Dikenleri yer. Onun için ağzının vaziyetini yaratan ona göre ayarlamıştır. Devenin üst dudağının yarık olduğuna hiç dikkat ettiniz mi? Dikeni alırken diken dudaklarına batmasın diye üst dudağı yarıktır devenin. Buna hiç dikkat ettiniz mi? Etmedinizse muhakkak edin. Yaratan Allah çölde diken yemeye mecbur olan devenin dudağına dikenler batmasın diye ağzını ona göre yaratmış, dikeni ağzına alırken dudağına batmasın diye üst dudağını yarı vermiş, diken rahatlıkla ağzına giriverir onu. Çölde tırnakları sert olan hayvanlar gibi yaratmamıştır onu Allah Celle Celaluhu. Ayaklarının altı yumuşak, kumda yürümeye müheyyadır. Ya tırnakları sert oluverseydi durmadan batacaktı. Ve batıp çıktığından ötürü çarçabuk yorulacaktı. Bir ay yolculuğa tahammül edemeyecekti, kalacaktı. Halbuki o çölün katarıydı. Çöle göre yarattı Allah Celle Celaluhu onu. Sıcağa tahammülüyle beraber o ayakları yumuşacıktı. Karın üzerinde dahi rahatlıkla yürüyebilirdi. Bastığı zaman ayağı genişler, kumda batmadan rahatlıkla yürüyüverir. Hacca gidenler bunu çok iyi görmüşlerdir. Kumda yürüdükleri zaman yarım kilometre veya 1 kilometre gider gitmez hemen ayaklarının bağının kesildiğini hissederler. Çünkü insanın ayakları ona göre yaratılmamış. Allah öyle yaratmamış. O çölün katarını öyle yaratmış. 20 gün su ihtiyacını giderecek stok şeyleri yapmış Allah Celle Celaluhu. Örgücünün içinde onun su stokları yapıyor. Ağzına aldığı suyun bir miktarını orada biriktiriyor. Ve sonra 20 gün su görmese oradan almak suretiyle vücudunun su ihtiyacını gideriyor. Çünkü çölde böyle şeye ihtiyaç vardır. Günlerce gidersin de bir yerde kışın ve ilkbaharda yağan yağmurların bir araya gelmiş olduğu bir sarnıcı ancak görebilirsin. O da çok defa kokmuş olur, içemezsin. O uzun çöl yolculuğunda devenin Allah Celle Celaluhu örgücünde su stoğu yapar. Sonra da o uzun yolculukta susadığı zaman alır tedricen oradan kullanıverir. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratıldı o? Onlar için meçhuldür Allah Celle Celaluhu. Yaratanı saklıyor Allah Celle Celaluhu. Deve nasıl yaratıldı diyor. Sonra siz baktığınız zaman anlayacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki Allah'ım yaratan meçhul değil. O sensin. Sen yarattın. Peşi peşine bu şeyleri sıralayan, böyle intizama koyan, onu en faydalı ve maslahata en uygun şekilde deveye veren sensin diyeceksin. Devenin kiprikleri uzundur. Bunlar şebeke gibidir. Zira çölde mütemadiyen kum fırtınalar olur. Soğuk memleketlerdeki kar fırtınası gibi kum fırtınası olur. Eğer onun gözlerinin üzerindeki kirpikleri şebeke halinde olmasa, gözüne gelen kumlar rahatlıkla gözüne girecek, gözünü kör edecek. O şebekelerle kumların girmesine mani olur. Onu öyle yaratan kimdir? Örgücünden gözünün şebekesine, ondan uzun boynunun ağır yükleri kaldırma hususunda kaldıraç gibi kullanılmasına kadar hikmetlerle, maslahatlarla deveyi tanzim eden, yarattıktan sonra üzerinde duran, sonra deveye bakmıyorlar mı diyen Allah Celle Celaluhu, devenin eğri büğrü kamburunda, eğri büğrü boynunda, kipriklerinin uzun olmasında, tırnaklarının yumuşaklığında, dudağının yarığında kendisini size hissettirmek, gönüllerinize duyurmak ve marifetine, muhabbetine ve bu marifet ve muhabbetten hasıl olan gönüllerde mevcelenecek zevke, şevke muhtaç olan gönüllerinize kendisini duyurmak ve doyurmak istiyor. Duyup doymaya çalışın. Marifetinizi inkişaf ettirin, Allah'a müteveccih olun. Devenin destanı geniştir. Fakat her şeyden birer parça bir şey söylemek için burada bu destanı kısa kesmek icap ediyor.
Kuşlar hacimlerine nispeten sair varlıklardan hafiftirler. İnsanoğlu uçmanın sırrını öğrenmeye başladığı andan itibaren kuşu eline almıştır. Onun hacmini, çapını, enini, boyunu ölçmüştür. Başka bir varlığın da enini, boyunu ölçmüştür ve sonra arada bariz bir farkın meydana çıktığını görmüştür. Kuş kadar yerde sürünen bir varlıkla kuşlar arasındaki ağırlık çok farklı olduğunu görmüştür. Nedendir meselesini tahkik edince de yerdeki sürünen hayvanlarla, gezen hayvanlarla kuşun kemiğinin birbirinden çok farklı olduğunu görmüştür. Adeta kuşların kemikleri kıkırdak gibi çok hafiftir. Sair kemiklerin yarı ağırlığındadır. Halbuki yerde emekleyen varlıkların kemikleri daha ağırdır. Uçmalarına müsait değildir. Kuş hacmine göre hafif yaratılmıştır. Atmosferin durumu, onun sürati, kemiklerinin hafifliği bu suretle uçmayı Allah temin etmiştir onun için. Sonra ilim adamları kuş hesabına göre uçaklar yapmışlardır. Kuş gibi ona kanatlar takmışlardır. Ve bunları yerdeki tanklar gibi ağır şeylerden değil de mümkün olduğu kadar hafif şeylerden yapmaya çalışmışlardır. Yapmaya çalışmış, kuşa benzetmeye çalışmışlardır. Ve kuşun bir kopyasını yapmışlardır. Siz sizin köyünüzün kenarına, kentinizin kenarına, büyük o Boeing uçakları, jetler değil, bir tane avcı uçağının gelip konduğunu düşünün. Hemen başına üşüşeceksiniz. Ve sonra ben de gelsem, münasebetsiz olarak size desem ki, biliyor musunuz, bunun bir kanadını bir fırtına getirdi, başka kanadını da başka bir fırtına getirdi, öbür bilmem neresini başka bir rüzgar getirdi, şurasını toprak hasıl etti, burasını falan maden hasıl etti, şurası amyanttan oldu, burası bilmem neden oldu, derken yer delindi, benzin çıktı içine aldı, işte bu uçak kendi kendine meydana geldi. Gülmez misiniz bana acaba? Niye gülüyorsunuz bana? Ve güldüğünüz zaman bana zulmetmiş olmaz mısınız? Niye gülüyorsunuz bana? Gülersiniz. Çünkü bu kadar hadise peşi peşine böyle münasebetli sıralanamaz. Uçağı meydana getiremez. Öyleyse ben size bir soru sorayım. Uçağı kuştan kopya ettiler. Onun kuşun taklidini yaptılar. Bir şeyin fotoğrafının kendi kendine olduğunu kabul etmiyorsunuz da aslının, temelinin, kopya ettiğiniz şeyin nasıl kendi kendine olduğunu kabul ediyorsunuz? Ve onun sanatı karşısında yerlere kadar eğiliyorsunuz da kuşun saniye azamı olan, onu uçurtan Allah'ın azameti karşısında niçin yerlere kadar eğilmiyorsunuz? Bu muvazenedir ve bunda asla muhalata, diyalektik yoktur. Hakikatin ifadesidir. Siz sanat-ı ilahiyeye karşı gözünüzü kapıyorsunuz, sanat-ı ilahinin kopyası, takliti olan beşer sanatlarını hayranlıkla seyrediyorsunuz, hayranlık secdesinde bulunuyorsunuz, hayalinizi fasık ediyorsunuz, Allah'a eş ortak koşuyorsunuz. Cenub buzulluklarında, o karların üstünde, insanın boyundan aşkın karların ve buzların üstünde, Ağustos sıcağının dahi eritemediği o karların, buzların üstünde dahi kardan, buzdan başka Allah'ın sanatlarına aynı olan varlıklar vardır. Hayvanat ilimleriyle, zooloji diyorlar, iştigal edenler orada yakaladıkları banjo ismindeki bir hayvandan bize bahsediyorlar. Bizim kargalarımız, saksağanlarımız gibi, kartallarımız gibi bir hayvandan bahsediyorlar. Orada yaşayan insan avlasın yesin diye, orada sanat-ı ilahiyeye makes olsun diye. Buzların üstünde dahi Allah Celle Celaluhu hayat meydana getiriyor. Hayatın önemini gösteriyor. Orada dahi Hayy-i Kayyum'un aynası bulunsun diye. Günde 5 defa Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diyorsunuz. Allah mabudu mutlaktır. Hayatı veren O'dur. Ve hayatı ayakta tutan da O'dur. Her yerde hayatı verdiğini, her yerde hayatı ayakta tuttuğunu göstermek için karların, buzların üstünde de canlı meydana getiriyor. Bir düzen kuruyor. Düzeni kendi işletiyor. O düzenin her görünüşünde, her tezahüründe size Allah bir dedirtecek tabloları nazarlarınıza arz ediyor. Banjo karların üstünde yumurta yapıyor. Yumurtadan çıkan civciv hemen donuverir orada. Fakat kurduğu düzen içinde onu koruyor. Onun karnına doğru ayağının üstünde cep yapıvermiş diyor ilim adamı. O yumurtalarını cebine koyuveriyor.
Yumurtalar karnının altında, tüylerin arasında, o cep içinde, o sıcaklıkta meydana geliyor civcivler. Sonra tüyleninceye kadar, buzların üstünde o soğukta, o karda, soğuğa kara mukavemet edecekleri ana kadar orada neşet ediyorlar. Dışarıya çıktıkları zaman anneleri, babaları gibi onlar da hayattaki hadiselerle, kainattaki hadiselerle boğuşmasını ve mücadelesini öğreniyorlar. Esas itibariyle hayatta bir mücadele yoktur, bir boğuşma yoktur. Belki her şeyin Allah'ın emir ve iradesiyle bir diğer şeyin imdadına koşması vardır. Yardımlaşma vardır, birbirine dayanma ve destek olma vardır. Buzların üstünde bir canlının meydana gelmesini tanzim eden Allah, orada hayat yaratan Allah Celle Celaluhu, orada da bir kanun kuruyor. O buzun üstünde, karın üstünde, banconun cebinde, civcivin tüyleri arasında, yumurtanın kabuğu içinde kendi varlığını size hissettiriyor. Siz de orada dahi onu hissetmeye, o tabloda dahi hissetmeye ve sonra şükran secdesine, marifet secdesine, zevk ve ruhani secdesine kapanın, Allah'a karşı şükran hislerinizi eda edin. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri tevfikini yar etsin, bizi başıboş avare bırakmasın. Bir evvelki derste bir kısım misallerle, hatta hidayet delilinde uzun misallerle her şeyin yerli yerine nasıl konduğunu arz etmiştim. Evvelki derste Rabbunellezî a'ta kulle şeyin halkahu thumme heda ayetinin ışığı altında yaratan Allah Celle Celaluhu yarattıktan sonra her şeyin hayatını devam ettirmesi için ona bir yol hidayet etmiş. O yolda yürütmüş, o yolda maksuduna ulaştırmış, o yolda mes'ud etmiş ve o yolda hayatını devam ettiriyor. Ne yaratmış Allah Celle Celaluhu? Hayatını devam ettirme imkanlarını ona bahşetmiştir. Biraz evvel uçma meselesini arz ederken unuttum ayeti celile-i kerimeyi. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَانِ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ. Bakmıyorlar mı saf saf, başlarında uçuşan kuşlara bir bakmıyorlar mı? Onlar kanatlarını açıyor ve kapıyorlar. Allah Celle Celaluhu böyle ayarlamasaydı, böyle tanzim etmeseydi, tanzim ettiği bu işi böyle yürütmeseydi, onlar nasıl uçacaklardı? Semi ve basir olan Allah, her şeyi duyan ve gören Allah Celle Celaluhu, duyduğu, gördüğü, bildiği bu kainatta her şeyi duyma, görme ve bilmenin ışığı altında oluyor gibi yürütüyor, size gösteriyor. Bu hadiseler kendi kendine olamaz, şuursuzdur bütün bunlar. Ama bu hadiselerdeki şuur izi gösteriyor ki bunların arkasında Allah var Celle Celaluhu, bunları tanzim eden O'dur. Vacib-ül Vücud kalbimize de duyursun inşallahü teala. Afaki iki misal daha arz edeyim, bitireyim dedim. Sofranıza kızartılmış olarak gelen balıklar vardır. Balığın ayrı destanı, ayrı hikayesi var. Bir yönünü arz edeceğim. İçine girersek çıkamayız, çok derin. Ama o derin şey sizin sofranıza konur. Vücudunuzun proteine ihtiyacı var. Bu ihtiyacı def etmek için ağzınıza tiksinti de verilmemiş. Ağzınız da hissesini, payını, rüşvetini alıyor. Yediğiniz zaman ağzınız lezzet duyuyor. Ya ağzınız lezzet duymasaydı balık yerken yemeyecektiniz. Yemeyecek, balık ve emsali şeyleri yemediğinizden dolayı da ölecektiniz. Onun vücudundaki proteinle siz yaşıyorsunuz. Allah onunla yaşatıyor. Bu canlıyı yaratan o hayatlar macunla canlı arasında münasebet kurmuştur. O macun bu canlıyı ayakta tutacaktır. Bu iki şeyi birbirinden koparamazsınız. Balık destanı olan şeydir. Ama bir de ona dikkat edin. Onun sağ ve solunda hatlar vardır, upuzun hatlar vardır. Uzun zaman beşer onu yiyen kimseler gibi şaşkın şaşkın ona baktı. Bu hatlar nelerdir? Niçin bu siyah hatlar vardır? Ben böyle bunun sağında solunda bunu bilememiş. Büyütücü aletler altında bunlara bakıldığı zaman bunların basit renk hatları olmadığı görüldü. Görüldü ki bunlar büyük çapta esasen duyurucu bir kısım uzuvlardan ibarettir. Adeta balığın sağında ve solunda göndermeçlere bağlı bir kısım almaçlar
bir kısım antenler ve almaçlara bağlı bir kısım antenler halinde etrafıyla münasebet kurmak için bir anten halinde uzatılmış. En modern arabalarda ön veya arka camlarında anteni camın içinde tespit ediyorlar. Bakıyorsunuz çizgiler halinde bir kavis çiziyor anten onun içinde. Öyle de balığın haliki olan Allah Celle Celaluhu yaratırken sağında solunda bir kısım uzuvlardan ibaret antenler yapıvermiş. O yolunu bununla tayin ediyor. Şayet bir yerde bir kaya parçası, sert bir cisim varsa, bir haciz varsa, bir berzak varsa daha oraya yanaşırken suyun tazyikiyle hemen suyun gelip gitmesiyle anteni hemen çok hassas, yüksek çapta duyurucu olan bu anten haber veriyor. O da daha oraya gitmeden hemen dönüveriyor orada. Maslahata, faydaya en uygun şekilde, gözü tırmalamayacak şekilde, aynı zamanda ona süs katar mahiyette, balığın hayatının devamı için sağına soluna anteni yerleştiren Allah Celle Celaluhu, o antenlerle dahi senin kalbine bir kısım şerareler gönderiyor. La ilahe illallah şerareleri gönderiyor. Falan yerde çıkan balığın bilmem neresinde Allah yazılı meselesi üzerinde durmamak lazım. Allah Celle Celaluhu balığın her yerine kendi adını yazmıştır. Onun sağındaki hatta, solundaki hatta şayet 1000 tane anten varsa, gönderen anten ve alan anten, bütün bu antenlerin çıkardığı manyetik dalgalar adeta seni manyetik alanına alıyor, o sahaya alıyor, sana bir kısım şeyleri dikte etmeye çalışıyor. O şeyler Allah'ın sana anlatmak istediği şeylerdir. O şeyler La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. İçi yarılmış balıkta insanın kalbinde lafz-i celali aramak esasen şaşkınlığın ifadesidir. Maddeye boğulmuş insan her şeyi gözüyle böyle görüyor gibi görmeye alıştığından bunu böyle görmek ister. Halbuki Allah Celle Celaluhu onda değil, hücrede dahi adını yazmış, kendisini gösteriyor. Ama nizam diliyle, maslahat diliyle, hikmet diliyle, fayda diliyle anlatıyor kendisini Celle Celaluhu. Düşünene, tefekkür edene, aklı olanı anlatıyor. Allah bizlere akıl ihsan eylesin. Ve en son sizin çok korktuğunuz, ürktüğünüz küçük bir canlıyı da size arz edeyim. Yarasalar başınızda uçuşur durur. Akrep de ayaklarınızın dibinde geziverir. Halbuki ne akrebin gözü vardır ne de yarasanın gözü vardır. Nasıl yollarını bulurlar? Gece karanlıkta çıkar, belki düşünmüşsünüzdür. Gündüzün ışığı duruyorken ne diye gece karanlıkta çıkıyor? Allah onu yaratırken ışığa muhtaç yaratmamış ki o ışıksız yürür. Denizlerin 8.000, 9.000, 10.000 metre derinliklerinde balıklar vardır. Oraya güneş şuaları girmediği için, oradaki balığın görmesi için göze ihtiyacı yoktur ki, orada Allah gördürmek için başka şeyler yaratmıştır onlarda. Onlar başka şeylerle görürler. Gözü yoktur ama senden çok daha rahat yürür. Yarasanın uçuşunu anlayamıyorlardı. Gece çıkışını anlayamıyorlardı. Halbuki bir cisme şu kadar yaklaştığı zaman çok rahatlıkla dönüyor. Buradan böyle dönüyor, böyle dönüyor rahatlıkla. Sen elin var, ayağın var, gözün var, kulağın var. Böylesine rahatlıkla dönemezsin. El yordamını kullanmak, ayağını kullanmak, bakışlarını kullanmak suretiyle böyle rahatlıkla yürüyemezsin yolda. O çok rahatlıkla yürür. Gelir ağzının dibinden geçer, gözünün üstünden geçer fakat toslamaz sana. Neydi acaba bu? Niye gece çıkıyor ve nasıl görüyor? Sonra baktılar ki yarasa denizin dibindeki balık gibi Allah'ın beyninde yarattığı, vücudunda yarattığı bir kısım elektrik dalgaları gönderiyor karşı tarafa. Karşısına çıkan cisme temas eder etmez elektrik dalgaları dönüyor, geliyor kendisine haber veriyor. Dikkat diyor, çok süratli oluyor bu iş. Dikkat, karşıda bir cisim var. Hemen ona göre dönüveriyor o da. Ve bu tembih onun şuurunun dışında oluyor. Tembih onun şuurunun dışında oluyor. Gözünüze gelen bir şey karşısında siz farkına varmadan, iradenizi işin içine sokmadan gözünüzü kapadığınız gibi, yüzünüze takallüs hasıl ettiğiniz gibi o bunları düşünmeden yapıyor, çok süratli oluyor. Bu işe bakıyor, ilim adamı radar yapıyor. Radar,
Elektrik dalgaları gönderiyor. Uçağı tespit ediyor, gemiyi tespit ediyor, vasıtaları tespit ediyor. Ve sonra da dönüyor ekranda müşahide haber veriyor. Falan var diyor. Veya bir müşir lambası varsa o işaret ediyor. Falan var diyor. Bir çöp şeklinde, bilmem bir ne şeklinde gösteriyor, haber veriyor. İlim adamı yarasadan radarı yapıyor. Radar yarasanın taklidi kopyası oluyor. Radarın büyüklüğü, azameti, vazifesi karşısında hayran ve hayret secdesine kapanıyor beşer. Aslı olan, canlı şekli olan ve radardan çok canlı bulunan yarasa karşısında onu yaratana secde etmiyor beşer. Beşer çok nankör. İlim adamları yarasadan yeni bir şey daha çıkardılar. İşin mahiyetini tafsilatıyla bilmemekle beraber takip etmediğim için fakat kısaca arz edeyim. Kör kimselere bataryayla tıpkı yarasaya gördürdükleri gibi önünü arkasını gördürme işini yapıyorlar. Bir kısım denemeler de yapmışlar. Tıpkı böyle elektrik dalgaları gönderebilecek bataryaları eline verecek veya senin gözlüklerin çerçevelerine tespit edecekler. Gözün kör olduğu halde dahi sen rahatlıkla ayağın önüne gelen bir taşı dahi göreceksin gözün görmediği halde. Senin beyninde Allah'ın hazırladığı bu fakülteleri kullanacaklar. Elektrik dalgaları gidecek gelecek. Gözünde tembih yapacak senin. Ona göre sen de vaziyetini alacak. Rahatlıkla yürüyeceksin. Gözün görmeyecek ama yarasadan ilham alınarak yapılacak. Yarasa gibi değil bu. Biraz değişik ama fakat Allah'ın sanatından ilham alınıyor. Kopya bir fikir olarak bir fikir ortaya atıyor. Ona göre bir şey yapıyor, körü de gördürüyorlar. Her şeyin aslını Allah yaratmış Celle Celaluhu. Kurduğu, tanzim ettiği bu kainatta gözü tırmalayacak, faydasız, maslahatsız hiçbir şey olmamak üzere her şeyi Allah yaratmış. Her şeyi en güzel şekilde yaratmış. Her şeyde büyük hayırlar derc etmiş Allah Celle Celaluhu. Şeytandan Nebi'ye kadar her şeyde faydalar, maslahatlar derc etmiş Allah Celle Celaluhu. Abes iş yapmayan Allah Celle Celaluhu kendisini her hadisenin arkasında bize hissettiriyor. Hissetmeye de muvaffak kılsın inşallahü teala. Hissetmeyiz diye nebileri göndermiş. Hissetmeyiz diye şeytanı musallat etmiş. Onun içimize atacağı alternatiflerle biz kendimizi bulmaya çalışacağız. Şeytan mütemadiyen fikir imal edecek. Biz onun karşısında uğraşacağız. O fikirlere karşı bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tıpkı vücudun içine giren mikroplar gibi, vücut o mikroplara karşı koruyucu askerler imal etmesi gibi şeytana karşı adeta insanın vücudunda koruyucu şeyler olacak. İnsanın kabiliyetleri inkişaf edecek. İnsan terakki edecek. Şeytanla vuruşa vuruşa, yumruklaşa yumruklaşa insan terakki edecek. Ve şaşmaması, düşmemesi, hayrette kalmaması için ışıkla Nebi'yi göndermiş. Nebi ışık gösteriyor, elinden tutuyor, Kur'an'ı eline veriyor, işte bununla yürü diyor sana. Şeytana galip geleceksin, galebe çalacaksın, Allah'a ulaşacaksın, aradığını bulacaksın diyor. Her şeyde dedim, Nebi'den şeytana kadar her şeyde Allah'ın hikmetleri, maslahatları vardır. Tefekkür edenler Allah'ın en aziz, en kerim kullarıdır. Düşünmeden yaşayanlar kemtalih, bedbaht kimselerdir. En son olarak da kürsünün bir tarafına vurduğum eli anlatayım. O afaki şeylere karşı taşrada gezdiğimiz, dolaştığımız ve her birisinin simasına baktığımız zaman pak simalarında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı okuduğumuz sanat-ı ilahiye, dıştaki sanat-ı ilahiye mukabil bir de içteki sanat-ı ilahiden, bizimle beraber olan sanat-ı ilahiden bir misal arz edeyim. Mütemadiyen kürsünün bir tarafına kaldırıp vurduğum heyecanlarımın tercümanı, içimin tercümanı, elimin bir tarafını anlatayım size. Bu eli Allah yaratmış Celle Celaluhu. Onun yarattığı belli. Çünkü bir nizam ve intizam var. Parmaklarınızı hiç düşündünüz mü? Parmaklarınıza mukabil baş parmağınızı hiç düşündünüz mü? Çok rahatlıkla hareket ettiğinizi hiç düşündünüz mü? Nasıl hazırlamış bunu?
Uzak yerlere gitmeyin de ara sıra ellerinizi gözünüzün önüne koyun. Yüzünüze bakmak için aynanın karşısına dikilme lüzumunu duyuyorsunuz. Elinize bakmak için bu lüzumu da duymayacaksınız. Büyük burnunuzu, muhteşem sanat abidesini görmek için belki mikroskopla bakmak icap edecektir. Fakat elinizde bunlara lüzum duymayacaksınız. El sadece önünüze koyduğunuz zaman rahatlıkla anlayacaksınız. Ben Allah'ın masnuuyum dediğini duyacaksınız. Ben Allah'ın mahlukuyum dediğini duyacaksınız. O sizin için bir kaldıraçtır. En ağır yükleri kaldıraç kanununa göre mükemmel şekilde hazırlanmasıyla kaldırır. Başka bir şey dikkat edin. Bunların ilmi hesapları vardır matematikte. Başka bir şey, bu kalınlıktaki bir şey kolun kaldırdığını kaldıramaz. Siz kolunuzun kaldırdığı şeyleri ancak kolunuz kalınlıktaki demirle kaldırabilirsiniz. Halbuki ayarlayan, adalesiyle ayarlayan, sinir sistemiyle ayarlayan, etiyle ayarlayan Allah Celle Celaluhu, etten, kemikten, kireçten ibaret olan bu kolla ancak demirle, ağır demir vinçlerle kaldırabileceğiniz şeyi size kaldırtıyor. O kadar rahat kaldırtıyor ki düğmelere bastığınız zaman bazen efendim yanlış bir şey oldu, bir hata oldu, elektrik şöyle oldu, böyle oldu, bir yanlışlığa meydan vermeyecek şekilde murad ettiğiniz her şeyi çok rahatlıkla yapabileceğiniz şekilde ayarlamış bunu. Bir menteşe mahiyetinde Allah Celle Celaluhu açıp kapadığınız kapılarınızı, pencerelerinizi, indirip çıkardığınız panjurları menteşelerle rahat işlettiğiniz gibi menteşeler koymuş Allah. Çok rahatlıkla işletiyorsunuz elinizi. Bir baş parmağınızın hareket etmesi için beyninizde bu iş için, iki eliniz için ayarlanmış merkezler vardır beyninizin içinde. Bu merkezlerin geniş bir sahası bu ellerin hareketine tahsis edilmiştir. Ona ayarlanmıştır. Adeta bir motorun ana düğmeleri gibi oradan meseleler ellere dikte edilir, ellere şifre edilir, mesajlar gönderilir, el hareket eder. Şu parmağınızın küçük bir hareketi için beyninizden belki binlerce mesaj gelir. Mesaj gelir parmağa, sinir sistemine, adaleye, parmağın hareket etmesi için. Hükümdarın valilere, devlet reisinin valilere emir göndermesi gibi emir gelir de parmak hareket eder. Durup dururken hareket etmez bu parmak. Ve insan doğduğu günden itibaren mütemadiyen el parmakları hareket eder. Elleri hareket eder, durmadan hareket eder. Doğduğu andan itibaren beyninden ona bir emir gelsin gelmesin veya kendi iradesine bağlı olsun olmasın. Allah Celle Celaluhu öyle tanzim etmiştir ki durmadan hareket eder. Yüzüne gelen bir şeyde koruyucu olarak hareket eder. Gözüne gelen bir şeyde koruyucu olarak hareket eder. Yumruğunu sıkan üzerine gelen bir kimseye karşı yumruk sıkmak şeklinde hareket eder. Bir şeyi kaldırma hususunda onu sımsıkı tutma hususunda hareket eder. Öyle sıkı tutar ki onu adeta bir şey gibi, mengene gibi sıkıştırıverir onu. Ve sonra senin istediğin şekilde, gönlün hoşuna gidecek şekilde, gönlün istikametinde sen eline iş yaptırırsın. İsyan etmez sana, baş kaldırmaz sana. Nasıl oluyor bu iş? Senin vücudunda bir et parçasıdır. Başka yerini öyle kullanamıyorsun. Nasıl oluyor bunu böyle rahatlıkla kullanıyorsun? Bütün bunlara bakacaksın. Elini ara sıra gözünün önüne koyacak, düşüneceksin. Bunu böyle yerli yerinde yapan Allah'ım ne büyüksün diyeceksin. Şu parmağın diğer 4 parmağı mukabele edebilecek kadar kuvvetlidir. Bu parmak olmasaydı belki bir şey yapamayacaktın. Bunu kim böyle bunlara mukabil buraya koydu? Ve bu öyle konmuştur ki bunların 3'ü olmasa bundan anlaşır. Bunların 2'si olmasa bundan anlaşır. Bu olmasa bundan anlaşır. Ve hepsi varsa hepsiyle anlaşır. Hepsiyle anlaşır, tutacağın şeyi sana rahatlıkla tutturur. Bunu böyle tanzim eden kimdir? Bakacaksın eline, anlamaya çalışacaksın. Parmak uçları esrarengiz şeyler yapmaktadır. Sen parmak uçlarıyla çok şey yaparsın. Bir şeyin sert olduğunu, yumuşak olduğunu onlarla anlarsın. Görmeden anlarsın. Kulağını vermeden anlarsın. Dilini dokundurmadan anlarsın. Bir dil gibi anlar parmak ucu. Bir göz gibi anlar parmak ucu. Bir kulak gibi anlar parmak ucu. Görmeyen insanlara hiç dikkat etmediniz mi? Ellerini görme yerinde kullanıyorlar. Dikkat ettiniz mi? Bir o ille yazısıyla, harfleriyle yazılan kitaplardan kitap okumak suretiyle parmak uçlarıyla avukat oluyor insan. Muallim oluyor insan. Parmak uçlarıyla okuyor.
O şekilde o stildeki yazılara parmak ucunu dokunduruyor, bir satırı kavrayıveriyor. Stanoyla yazılmış gibi yazı çok rahatlıkla ilim elde ediyor. Parmak ucu o kadar hassas. Görmeyen insan için demek göz oluyor. Dilsiz insan maksadını parmaklarıyla anlatıyor. Erkek derken böyle diyorsa, kadın derken başka şey anlatıyor. Ot derken başka şey anlatıyor. Ve biz el ayak hareketlerimizde meseleleri size iki şekilde anlatıyoruz. Biz konuşuyoruz, bir konuşuyoruz kulaklarınız duyuyor, bir de el ve ayak hareketlerimizde gözlerinize aynı şeyleri duyurmaya çalışıyoruz. El gözün vazifesini de yapıyor, dilin vazifesini de yapıyor, kulağın vazifesini de yapıyor. O kadar hassas ayarlanmış parmaklar. Öyle güzel hareket ediyor ki gözünüzü de hareketleriyle tırmalamıyor. Ve sonra bakıyorsunuz ki adam eliyle cinayet işliyor. Parmak izleriyle onu rahatlıkla tespit ediyorlar. Parmak uçları öyle ayarlanmış ki Hazreti Adem'den bugüne kadar gelmiş bütün beşerin parmak izleri hiçbiri birine benzemiyor. Şu kadarcık sayfada insanları birbirinden ayıran hatları tespit etme, bir araya getirme öyle muazzam bir sanattır ki Allah'tan başka kimse yapamaz bunu. İnsan cami kadar bir yerde 1000 tane camiyi birbirinden ayırabilir belki. Ama Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen bütün insanların parmak uçları birbirine benzemiyorsa bu çok muhteşem bir şeydir. Nasıl oluyor ki şu kadarcık bir şeyde hesaplarla anlatılmayacak kadar ince hatların birbirinden ayrılmasıyla bu insan öbüründen anlıyor. Ve polis bununla suçluyu tespit ediyor. Ve mahkemeye bu mesele çıkınca bir bakıma karine olarak hakim tarafından değerlendiriliyor. Belki tam suçluyu tespitte, suçu tespit hususunda bir unsur olarak kabul edilmese bile ama bir karine olarak hakim bunun üzerinde duruyor. Buna göre de icabında kanaatini ishar ediyor, icabında karar veriyor. Parmak uçları çok esrarengiz şeylerdir. Elinizin içinin çıkardığı ter vardır. Çok defa sizin canınızı sıkar. Niye ellerimin içi terliyor dersiniz. Halbuki onların kendilerine göre vazifesi vardır. Dün çomağını tutan çoban, sapanın kuyruğunu tutan reçber, bugün arabanın direksiyonu tutan insan, o ellerin çıkardığı terlerle rahat olarak tutuyor onu. Eller kupkuru olduğu zaman da sen tükürüğünle ıslatıyorsun onu. Kazmanın sapını tutacağın zaman tükürük atıyorsun. Ama onun orada ayarladığı mekanizma öyle çalışıyor ki Allah Celle Celaluhu öyle ayarlamış. Sen direksiyonu tutuyorsun, çobansan çomağı tutuyorsun, reçbersen reçber aletlerini tutuyorsun, rahatlıkla tutuyorsun. Terin ayrı bir destanı daha var. Son yine bir tabip arkadaştan, bir abiden dinlemiştim. Batılı müminlerin halılara secde ettiği halde tozlu topraklı mikrop dolu halılardan niçin hastalanmadıkları karşısında hayret ediyor. Niye Müslümanlar hasta olmuyorlar? Ayağını basıyorsun, yere basıyor buraya da geliyorsun. Belki çokları nezafet anlayışı zayıf olduğundan çok defa çoraplarını yıkamıyorlar. Kirli, isli, paslı mikrop yığını ayaklarıyla geliyorlar. Halbuki biz yüzümüzü yere koyduğumuz zaman, Sübhane Rabbiyel Ala dediğimiz zaman, bir de secdeyi uzatır, orada bir dua okursak, 1-2 dakika içinde bir sürü nefes alıyoruz, bir sürü mikrop yutuyoruz, bir sürü toz toprak yutuyoruz. Hastalanmamız işten bile değil ama camide secde ettiğinden ötürü hastalanan tek adam gösteremezsiniz. Bunun bir sırrı var. Secde eden müminin ellerinden, bütün insanların elinden, elin çıkardığı bu ter, ifraz ettiği bu ter, buraya en çok ter bezlerini Allah buraya yerleştirmiş. Bunlar durmadan ter ifraz ediyorlar gerektiği zaman. İnsanın elinin içi daima dezenfekte edilmiş oluyor. İlaçlanmış oluyor. Ve elini nereye sürerse sürdüğü yerlerde dezenfekte edilmiş oluyor. Binaenaleyh insan elini koyduğu yerde mikroplar cankeş oluyor. Mikrop elinin üstünde yaşıyor da fakat elinin içinde dezenfekte edilmiş sahada çok mikroplar vücut bulamıyor. Halılar üzerinde halının kılları, telleri arasındaki mikroplar senin ellerin ifraz ettiği şeylerle dezenfekte oluyor da, cankeş oluyor da ondan dolayı sana zarar vermiyor. Elin içindeki terin dahi ayrı bir destanı vardır. Elinden saçının ucuna kadar, ondan ayağının tırnağının ucuna kadar seni hikmetlerle donatan, tanzim eden Allah Celle Celaluhu
Bütün bunlarla sana pek çok şeyler anlatıyor. Eğer bütün bunlardan bir şey anlamıyorsan anlayışını kaybetmişsin demektir. Eğer bütün bunlardan bir şey anlamıyorsan, anlamayan insanların yurdu, varacağı yer, otağı olan cehenneme gitmeye hazır ol. Bütün bunları anlamaya çalış da, marifetini artır, Allah muhabbetini kalbine yerleştir, ondan sonra saadet ve selametle cennete girmeye ehil hale gel. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri, hikmetiyle kendisini bize tanıttırmasına mukabil, ubudiyetle kendisini tanımaya bizleri muvaffak kılsın. Marifetle, muhabbetle, zevk-i ruhaniyle ahirete doğru namütenahilik yolcusu olarak yolculuk yapmaya Allah bizleri muvaffak kılsın. Tarik-i müstakimden ayırmasın. İnşallah önümüzdeki derste onun tepeden tırnağa, afaki ve enfüsi inayetlerini arz etmeye çalışacağım. Onu gösteren ve bize rahmetine işaret eden, bize merhametine işaret eden, inayetine işaret eden delilin adına da yardım delili manasına, avun delili adına inayet delili diyeceğiz inşallah Teala. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet bu hakikati bize anlatmaktadır. Sonra da Cenab-ı Hak imkan verir, lütfeder, neler konuşmaya muvaffak kılarsa onları konuşuruz. Yar ve yardımcımız olsun. Kendini tanıtma benim başımdan aşkın. Belki çok gönüller de yine onu anlamadan çok geridir. Fakat lütfu, rahmeti çok geniş, çok engindir. Ben onun kerem-i lütfuna istinad ederek anlatma işini ondan diliyor ve dileniyorum. Hepimizle beraber aynı zamanda cemaat olarak ben kalbimizde bunlardan marifet hasıl olmasını yine ondan dileyelim, yine ondan dilenelim. Bizi 3-4 asırdan beri fikir, akıl, mantık noktasında bulunduğumuz dilencilik durumundan halas eylesin. Düşünme ufkuna, taakkul etme ufkuna, anlama ufkuna ulaştırsın. Peygamberin geliş gayesi, müceddidin geliş gidiş gayesi, hakikatları anlatış gayesi budur. Allah'ın tanınması Celle Celaluhu. Yoksa başka marifetler faydasızdır. Onun marifetine yardım etmeyen marifetler faydasızdır. Onu görmeye yardım etmeyen bütün görmeler faydasızdır. Onu duymaya yardım etmeyen bütün duymalar faydasızdır. Onun hesabına söylemeyen dillerin söylediği şeyler de faydasızdır. Onun hesabına çarpmayan kalbin çarpışı, vücuda kan pompalayışı, hayatı devam ettirişi, bu da boş, bu da manasızdır. O her şeydir. Her şeyden ona bakar bir delik bulabilirsek, her şeyden ona gider bir yol bulabilirsek, her şeyden ona bakmayı, onu sevmeyi, onu tanımayı, onu görmeyi becerebilirsek, yaşadığımız hayatın bir manası olacaktır. Allah manalı yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.